Hem davet için hem de organizasyon için teşekkür ediyorum. Esin hocamızın sunumu bir yandan benim sunumum için de iyi bir giriş olacak. Bazı bahsettiği konulardan ben de bahsetmek istiyorum. Özellikle genelleme ve başka datasetlere uygulanabilme konusunda işte yapay zekanın ya da işte ileri tekniklerin bazı problemleri var. İşte bunun için aslında bir çözümün ben daha çok nicel quantitative MR dediğimiz konuların bir çözüm olabileceğini düşünüyorum ve bu konuda birkaç şey anlatmaya çalışacağım. Eğer başlarsam içerik konusunda biraz kısa bir özet geçmek istiyorum baştan. Günümüzde MR nöro görüntülemede yapay zeka ne konularda kullanılıyor? Birkaç kategoriden bahsetmek istiyorum. Ve bu kategorilerin bir kısmından da sonunda nicel MRG uygulamalarından bahsedeceğim. Temelde şu anki data alışımız ve de kullandığımız data niteliksel bir data. Bayağı bir datamız var aslında. MR nöro görüntülemede diye yapay zeka için kullanmak için, model oluşturmak için. Bunlar genelde niteliksel data. Ve bunlar problemli olabiliyor. Bunlardan biraz bahsedeceğim. Daha sonra biraz nicel MRG konusunda temel konseptlerden, çok fazla tekniğe kaçmadan bazı yöntemlerden bahsetmek istiyorum. Özellikle MR fingerprinting, MRF dediğimiz teknolojiden bahsetmek istiyorum. Bu benim Cleveland'da çalıştığım ve işte genelde bir sürü farklı organa uyguladığımız, klinikte burada uygulamaya çalıştığımız doktorların, radyologların aslında kullandığı bir teknoloji artık. Ondan bahsedeceğim. Nicel MRG'nin niye daha avantajlı olabileceğinden birkaç konudan bahsetmek istiyorum. İşte bunlar özellikle sentetik kontrast yapabiliyoruz. Beraber farklı teknikleri analiz edebiliyoruz. Çok daha fazla tekrarlanabilir bir teknik sonuçta nicel MR, niteliksel dataya göre. Birkaç tane bizim labda başlattığımız potansiyel uygulamadan bahsetmek istiyorum en son olarak. Günümüzde MR nöro görüntülemede yapay zeka kullanıldığı alanlar aslında birkaç tane. Birkaç tanesi işte MR Image Reconstruction, geri çatma konusunda kullanılıyor. İşte doğrudan case space'ten başlayarak görüntü oluşturma, resim oluşturma konusunda kullanılabiliyor. Ya da işte belli çözünürlüğü daha arttırma, süper çözünürlük yapmak için kullanılabiliyor. Artifact azaltma, özellikle motion correction o alanlarda çok fazla kullanılıyor. Ya da işte genel olarak noise azaltma konularında kullanılabiliyor. Segmentasyona çok fazla kullanılıyor. Normal dokuların beyaz gri madde segmentasyonu ya da işte bazı subcortical dediğimiz alanların, hipokampüs farklı alanların segmentasyonunda ya da lezyon tümörlerin ayrı ayrı segmentasyonunda çok kullanılıyor. Ya da işte bu segmentasyon yapılmış şeylere tanı koyma, sınıflandırmada çok kullanılabiliyor. Nörodejeneratif hastalıklarda, Alzheimer gibi hastalıklarda kullanılıyor. Ya da işte multiple sklerosis'de doku değişimlerini erkenden keşifte, işte erkenden bunları da diagnoz etmede kullanılabiliyor. Epilepsi konusunda tümör demeyelim de işte çok daha fazla küçük olabiliyor. Başlangıçta bunları bulmak için kullanılabiliyor. Ya da farklı beyin tümörlerini dediğim gibi analizinde kullanılabiliyor. Daha sonra tedavi ve tepki için kullanılıyor yapay zeka bazen. İşte tümör büyüdü mü, küçüldü mü, nasıl gelişti, ne tarafa doğru belki de büyüdü bunların takibi için kullanılıyor. Terapi uygulandığında faydası oldu mu, olmadı mı bu konuda kullanılabiliyor. Ya da bazen de ameliyat planlaması için de kullanıldığını gördük. Radyomik'ten Esin Hoca da bahsetti. Radyomik aslında ilk yapay zeka gibi de diyebileceğimiz ya da machine learning gibi diyebileceğimiz şeyler için kullanılıyor aslında. Burada ilk kategori var. Ya patoloji ellerinde var ve patolojiyle birlikte değerlendiriliyor bulunan tekstürler ve değişik maybe histogramlar ya da tamamen Radiomics'te bir sürü farklı işte unsur bulunuyor. Ondan sonra bunların hangileri patolojiyle ya da işte hastalıkla korelasyonu var ona bakılabiliyor. Fonksiyonel varlık çok fazla kullanılıyor. Böyle çok fazla ben girmeyeceğim. Ve popülasyon bazı çalışmalarda yaşlara göre atlas yapmada, ondan sonra bunları farklı insanları bu atlaslara göre kıyaslama, belki de işte dediğim gibi tümörleri ya da bazı hastalıkların bulunmasını, otomatik olarak bulunmasında kullanılabiliyor. Yapay zeka kullanmak için işte machine learning, deep learning gibi şeyler için kullanmak için kıstaslarımız var. Data kıstaslarımızda neye ihtiyacımız var? Yüksek kalitede data ihtiyaç var tabii ki. İşte bu ne demek? İşte az artifact olması, özellikle hareket, motion artifactlerin az olması, onun dışında işte SNR'ın yüksek olması gibi şeyler. Yüksek çözünürlük istiyoruz. Bunlar da genelde aslında beyin görüntülemede, nöro görüntülemede aslında bizim elimizde olan datalar. Bakılıyor diğer organlara göre kıyaslayınca aslında avantajlıyız nöro görüntüleme konusunda. Çok miktarda data da gerekiyor. Bu konuda da aslında avantajlıyız. Çünkü beyin en çok görüntülenen organlardan bir tanesi bakınca. MR en çok uygulanan organlardan bir tanesi. İşte burada da tabii ki çok data gerekiyor. Çünkü model oluşturmak gerekiyor. Bir kısmını test etmek gerekiyor. Daha sonra onaylamak da gerekiyor. Diğer en önemli konulardan bir tanesi data kıstaslarında datanın homojen olması gerekiyor. Yani homojen olması gerekiyor derken aslında homojen olması çok da iyi bir şey değil. Homojen olmadığı zaman model farklı enstitülerden gelen dataları, farklı scanner'dan gelen dataları öğrenebiliyor aslında.
Ama bir yandan da sadece onlara odaklanıyor. Ya da o bazlı ondan sonra testleri o şekilde öğreniyor. Bakınca homojenliği engelleyen ya da homojen olmasını zorlayan, engelleyen şeyler. Farklı MR cihaz üreticileri var. Siemens, işte GE, Philips. Hepsinin farklı NPRH benzeri, yani T1 bazlı sekansları var ama hepsinde birazcık kontrastlar farklı geliyor. Farklı MR sekansları var T1 görüntülerini elde edebiliyoruz. Bunlarda kontrastlar biraz farklı. Onu geçtim, aynı scanner'ın işte aynı Siemens'in aynı sekansında parametreleri değiştirdiğimizde de görüntüler biraz olsa değişiyor. Modeller belli tür kontrast beklediği zaman bunlar sonuçta problem yaratabiliyor. Niteliksel data dediğimiz aslında qualitative data dediğimiz aslında standart MR datası baktığımızda. Ama çok hızlı bir şekilde kontrast değişebiliyor ve daha sonra model oluşturmada ya da işte testte bunlar problem yaratabiliyor. En basitinden işte repetition time ve TE dediğimiz, echo time dediğimiz iki tane parametre. Bunlar çok kolaylıkla değiştirilebilen, bazen yani teknisyenlerin MR'da otururken değiştirebildikleri, zaman kazanmak için bazen değiştirdikleri parametrelerden bir kısmı. Fakat bu parametreleri değiştirmek çok büyük kontrast farklılıkları yaratıyor. Burada bir tane benim çok beğendiğim bir çalışma var. Brandon Eck. Bizim gruptaydı. Daha sonra Cleveland Clinic Foundation'a gitti. Orada çalışıyordu. Onun yaptığı bir tane çalışma vardı. Radyomik unsurlarının tekrarlanabilirliği konusunda. Yaptığı şey şuydu. Bir tane T2 bazlı bir tane görüntüyü galiba spin'e koydu, turbo spin'e koydu. Burada echo time ve repetition time'ı değiştirerek farklı bu sadece parametreleri değiştirerek bir de rezolüsyonu değiştirerek bir tane low bir tane high resolution yaparak 12 farklı aynı sekansta data aldı. Sonuçta bunlar birbirinden aynı kişi aynı anda tamamen birbiriyle ya aynı aa, spatial location'ları ölçüyor. Bunları daha sonra ayrı ayrı analiz ediyor. 12 farklı dataseti. Daha sonra radyomik unsurların nasıl değiştiğine bakıyor. Ne kadarın tekrarlanabilir olduğuna bakıyor. Ve 6 kategoriye ayırmış işte burada bu unsurları. Histogram, gradient, loss, Gabor, Herald ve Collage diye 6'ya ayırıyor. Bunlara baktığımızda ben sadece şimdi hani birkaçına proses kısmına bakarsak burada baktığınız gibi yani sadece belki de kolaj dediğimiz kategorideki radyomik unsurlar tekrarlanabilir. Diğerleri aslında hiç de tekrarlanamıyor. Çok ufak bir değişiklik olduğunda bile echo time'da. Repetition time için aynısı geçerli. Ya da düşük çözünürlük, yüksek çözünürlük data aldığında da neredeyse çoğunluğu bunların tekrarlanabilir unsurlar değil. Ve bu aynı insan, aynı tür kontrast ama sadece birkaç tane parametre değiştirdiğimizde tekrarlanıp çok çok fazla etkileniyor. Dediğim gibi bunun sebeplerinden bir tanesi o- çok farklı kontrastlar elde edebiliyoruz MR'da. İşte standart T1 kontrastı, T1 flare kontrastı birbirine çok benziyor ama ufak farklılıklar var arada. Aynı şekilde işte spin echo kontrastı T2 ve T2 flare'de çok değişebiliyor. Ya da karışık kontrastlar var T1 ve T2'nin beraber olduğu stir gibi. Çok farklı kontrastlar elde edebiliyoruz. Bunun sebeplerinden bir tanesi sonuçta biliyoruz T1 kontrastı böyle bir denklemle gösteriliyor. Burada işte TR dediğimiz bizim kontrolümüzde olan parametre. Burada T1'de dokuya bağlı, dokudan gelen e, manyetik parametre. Bu işte bize kontrastı gösteriyor. Bu da burada dört tane farklı dokunun T1 kontrastıyla zamanla nasıl değiştiğini gösteriyor. İşte burada fat var, beyaz doku var, gri doku var, işte CSF var. Bunlara baktığımızda hepsi farklı bir şekilde değişiyor zamanla. Biz bunları kullanarak farklı yerlerde çizgiler çekersek eğer burada ve görüntüler alırsa gördüğünüz gibi çok farklı görüntüler elde ediyoruz. Aynısı T2 ile T2 star, T2 star dediğimiz kontrast içine geçer. Burada aslında tam tersine bir dikey var, düşüş var yani hani zamanla. Ama gördüğümüz gibi echo time değiştirdiğimizde çok fazla kontrast değişiyor. İşte aslında burada nicel MRG dediğimiz şeyi ben burada biraz geçmek istiyorum. Mantık aslında burada kontrast bazlı görüntüleme yerine temel kontrastı haritalamak, o mapping üstüne kurulu. Böyle farklı birkaç tane multi-echo alıp bu görüntüleri kullanmak yerine aslında bu görüntüleri alıp her bir pikseli burada bu denklem için fit edersek bu noktaları kullanarak biz her piksel için bir tane T2 star değeri bulabiliriz. Bunun hepsi için sırayla yaptığımızda bütün pikseller için aslında bir tane T2 star map ve aslında işte proton density map dediğimiz bir tane map elde edebiliriz. Nicel MRG işte buradan geçiş yapacak olursam bu mantıkla farklı tek kontrastlı haritalama teknikleri var. MP2 dediğimiz aslında iki tane T1 tabanlı kontrast alıyor. Bir fit ediyor. Ondan sonra her piksel için e, T1 değerlerini elde ediyor. Multi-echo, spin-echo da kullanılabilir bunun için. Böylece işte T2 weighting, T2 mapping yapmış oluyoruz.
Eğer Multicore Gradient Echo kullanırsak da bu T2-Star'a şey olduğu için, sensitive olduğu için T2-Star mapping yapabiliyoruz böylece. Benim daha çok çalıştığım alan aslında multi kontrast haritlama dediğimiz alan. Bu bir tane sekans ile bir tane pulse sekansı ile birkaç tane birden fazla T1, T2 belki aynı anda 3-4 tane farklı kontrastlı haritlama teknikleri bunlar. Bunlardan ilki MR fingerprinting. İşte 2013 yılında bizim buradaki grup tarafından başlatılan bir teknik. Daha sonra buna çok benzeyen teknikler ortaya çıktı. MR multitasking, EPTI bunları duymuş olabilirsiniz farklı konferanslarda. Bunlar aslında MRF'e çok benziyorlar. Bazı ufak tefek farklılıkları var ama mantık temelde aynı diyeceğim. Zaten son zamanlarda bu tür tekniklere genel olarak Transient State Mapping diye bir şey çıkmaya başladı açıkçası. Yani hani fingerprinting denmiyor artık, bazı kişiler demiyor. İşte Transient State Mapping deniyor bunlara. Şimdi biraz ondan bahsedeceğim. MRF'in mantığı ne? Nasıl çalışıyor? Biraz onu anlatmaya çalışacağım uygulamalara geçmeden önce. Şimdi niye fingerprinting deniyor bu tekniğe? Öncelikle ondan biraz bahsedelim yani. E, Parmak izi dediğimiz şey nasıl çalışıyor? İşte bir kişinin parmak izini aldığımızda, fingerprintini aldığımızda ondan sonra elimizde bir tane database varsa onu kıyaslayabiliriz. Sırayla tek tek kıyaslayabiliriz. Bir tanesine denk geldiğinde, bir tanesine eşitlendiğinde o database'de o kişinin bütün bilgileri depolu. İşte ismi, soy ismi, adresi ne varsa onları oradan çekebiliyoruz ondan sonra. Aynı mantıkla konsept olarak fingerprinting de şöyle çalışıyor. Zaman içinde çok hızlı görüntüler elde ediyoruz. Ondan sonra o gösterdiğim gibi farklı TR zamanlarıyla, farklı echo time'larla bu görüntüleri alırsak bu kontrastı manipüle edebiliyoruz zamanla. Çok hızlı bir şekilde görüntü aldığımızı düşünürsek böyle aslında bu bize bir tane, sonra bir tane piksele bakarsak o piksel aslında bir tane fingerprint oluyor. O pikselin T1, T2 neye sensitive yaptıysak kendimizi ona uygun bir tane fingerprint ortaya çıkıyor. Daha sonra biz bütün bu pikseli kendi yarattığımız bir tane database'e kıyaslarsak, çünkü elimizde yaptığımız TR zamanları, echo time zamanları, onun dışında T1, T2 değerleri var. Bir tane database oluşturursak bütün T1, T2 kombinasyonları için ona göre kıyaslarsak o pikselin aslında bir tane T1, T2 ve işte proto değerlerini bulabiliriz. Bunu bütün piksellere uygularsak bir tane mapping yapmış olacağız. Aslında bu şeyde MR scanner'ı nasıl çalışıyor? Dediğim gibi farklı işte repetition time, farklı TE bunları kullanıyoruz zamanla. Farklı flip angle'lar uyguluyoruz zamanla. Her bir görüntü için işte düşük çözünürlüklü bir sürü görüntü alıyoruz. Ondan sonra bir tane de dediğim gibi database oluşturuyoruz. Buna işte MRF Dictionary diyoruz. Burada her pikseli sırayla bu dictionary'e kıyaslayarak her piksel için daha sonra tüm görüntü için T1, T2 farklı mappingler yapmış oluyoruz. 2013'ten sonra ilk çıkışından sonra işte ilk paper'dan sonra fingerprint paper'dan sonra MRF çok fazla farklı kontrasyon uygulandı. Yani işte T2 star mapping için, T1 raw için, ASL, SEST, MT, fat fraction, ADC farklı bir sürü teknik için uygulandı. Bunlar bazen T1, T2 ile beraber, bazen tek başlarına mapping teknikleri olarak kullanılıyor artık. Şimdi dijital MRG'nin biraz avantajlarından bahsetmek istiyorum. İlki aslında burada örnek olarak MR multitasking'den bir örnek aldım. MR multitasking paper'ından ama fingerprinting için aynısı geçerli. Eğer biz farklı bir sürü aynı anda birbiriyle co-registered bu şekilde T1, T2 ondan sonra QSM haritaları elde edebilirsek, denklemleri de bildiğimiz için MPRH'in mesela denklemini biliyoruz. MPRH kontrastını veren denklemi yazabiliriz. Bunu kullanarak bir tane T1 tabanlı ya da T2 tabanlı turbospinaka gibi kontrastları elde edebiliriz. Bunlar da aslında birbirine tamamen co-registered olacak. İlk avantajımız sentetik MR kontrast oluşturma. Bir tane kontrastla uğraşmak yerine dediğim gibi bir sürü kontrastı belki de modellemede kullanabiliriz. Diğer avantajımız bu, yani multi contrast mapping haritalama yapıldığında bunlar kendiliğinden co-registered aslında bu görüntüler. Bu avantajımız da bu. Kesinlikle başka bir işlem yapmamıza gerek yok. Aynı piksel T1, T2 değerlerini alırsak bunların tamamen oradan geldiğini biliyoruz. O zaman bu şekilde belki de um, iki tane işte iki dimension'da görüntüler elde edip farklı, mesela burada işte piksellerin değerlerine bakarak bunları bu şekilde çizebiliriz. Böyle baktığımızda aslında kendiliğinden bu bölgelerin ayrıldığını görebiliyorsunuz. Bir yandan aslında yapay zekanın bu machine learning tekniklerinin en iyi avantajlarından bir tanesi böyle şeyleri ayırmak. Böyle çok kolay, çok düzgün çizgiler çizip bir anda bunları birbirinden dokuları farklı bir şekilde ayırabiliyorlar. Çok uygun aslında bu konuda kullanmak için.
Diğer bir avantajı dediğim gibi nicel MRG tekrarlanabilir. Özellikle bütün bu kuantitatif teknikler için istenen şeylerden bir tanesi tekrarlanabilir olmaları ve bir sürü reviewer, bir sürü paper'a gönderdiğinizde tekrarlanabilir mi? Ne kadar tekrarlanabilir? Bana bunu göster diyorlar. O tarafa doğru inanılmaz aslında bir şey var. Alan o tarafa doğru çok fazla doğru gidiyor. Benim de aslında insanlara anlatırken söylediğim şeylerden bir tanesi. Eğer bir nicel emare tekniğiniz varsa onun yanında böyle bir aslında doküman gibi bir şey de göstermeniz gerekiyor. Ne kadar tekrarlanır? %2 mi, %3 mü, %5 mi, %10 mu? Bunu bilmek çok önemli. Çünkü bunu bildiğinizde o sekansı başka bir diyelim ki enstitüye götürdünüz ya da başka bir scanner'a koydunuz. Onun aldığınızda ne kadar tekrarlanabilir olduğunu bildiğinizde o yeni aldığınız dataya güvenecek misiniz, güvenmeyecek misiniz bunu da bilebilirsiniz. Ya da diyelim ki bir hastayı tekrar scan ediyorsunuz. %4'lük bir değişim gördünüz. Oradaki T1, T2 değerinde. Bu yani normal bir değişim mi yoksa hastalığa bağlı bir değişim mi? Tamamen gürültüyle mi alakalı? Bunu bilmek için o değerleri bilmek çok önemli, tekrarlanabilir değerlerini. Bizim yaptığımız çalışma bir tanesi buydu. Ondan biraz bahsetmek istiyorum. İşte burada 10 kişiyi scan ettik bizim kendi fingerprinting tekniğimizle. Bu insanları işte scan rescan olarak yaptık scanner'da. Ondan sonra işte scanner'dan çıkarttık. Hemen tekrar scanner'a geri yatırdık. Ondan sonra tekrar scan ettik. Aslında 3 tane bir tane seanstan da kalmış olduk. Ondan sonra başka bir günde başka bir scanner'da bunu tekrarladık. Bir iki gün sonra hemen bir şeyler değişmeden tabii ki. Ondan sonra işte o zaman test retest senaryolarına işte birinci scanner'la ikinci scanner arasındaki farklılıklara baktık. Ve bunu aynı zamanda MPRH ve TurboSpinnaker için de yaptık. Yani onlara sonuç tekrarlanıp beklenen bir şey değil. Ama eğer denersek nasıl çıkacak? Ona baktığımızda ilginç bir şekilde biz işte T1'den farklı scanner arasında %2, 2,5 gibi, T2'de işte %4 gibi tekrarlanabilirlik elde ettik. Ama MPRH ve TurboSpinnaker'da bunlar neredeyse %8'e yaklaşıyor. Düşünürseniz T1, T2 kullanmak kendi modeliniz için MPRH, T2 kullanmaktan çok daha mantıklı. Çünkü çok daha fazla tekrarlanabilir böyle baktığımızda. Biraz uygulamalarından şimdi bahsetmek istiyorum. Nicel MRG temelli uygulamalardan. Bunlar açıkçası çok az. Yani Esin Hoca'nın bahsettiği tekniklere dikkat ettiyseniz genelde işte neler kullanılıyor? Yani post kontrast gadolinium sonrası T1 ya da işte bazen işte perfusion gibi teknikler çok fazla kullanılıyor. O yüzden açıkçası direkt olarak Nicel MRG temelli ya da bunları kullanan yapay zeka uygulamaları az. Ama bizim biraz başlattığımız çalışmalar onlardan bahsetmek istiyorum. İlki aslında nicel MRG'nin kendisi için çok kullanılıyor. Öyle baktığımızda. Bu işte fitting yapmak, nonlinear fitting yapmak, dictionary matching yapmak zaman alan işlemler. Bunlar hani kompleks problemler bazen. Bunları aslında şey yaptırmak, yapay zeka yaptırmak mantıklı olabiliyor. O konular çok kullanılıyor. Çünkü dediğim gibi zaman alıyor. Ya da birkaç tane parametre birden haritlamaya çalıştığımızda bu da çok kompleks bir problem. Onu yapay zeka yaptırmak aslında kolay olabiliyor. İkinci kategori lezyon ve patoloji sınıflandırmasına çok kullanılabiliyor. İşte burada işte perfusion, DTI, gadoliniumdan sonra T1 ile bu kontrastlar ile çok kullanılıyor. Bizim EUREF ile yaptığımız bir çalışma vardı. Ben ondan bahsetmek istiyorum. Ya standart aslında düşündüğümüzde çalışma şekli şöyle oluyor. Burada bunu şeye de uygulayabilirsiniz. Yani herhangi başka bir MR, T1 bazlı kontrasta da uygulayabilirsiniz. T2 de uygulayabilirsiniz ama işte MRF datasını bizim kendi çalışmamızda işte fingerprint elde ediyoruz. Ondan sonra T1, T2 haritalarını elde ediyoruz. Ondan sonra bunlara bakarak bunları normal bir T1 weighted MP2, MPRH gibi de değerlendirebiliriz. İşte ondan sonra şey çizebiliriz. Yani konturlarını çizip onları segmente edip oradan karakterizasyon yapabiliriz. Ondan sonra da elimizde bir tane region of interest olacak o şeylerden, lezyonlardan. Bizim amacımız ise aslında şuydu burada. Doku ve lezyon bilgisi aslında MR datasında gömülü olduğunu düşünüyoruz. Yani hani T1, T2'de değil, MR datasının kendisinde o fingerprint'te zaman içinde değişen o bizim manipüle ettiğimiz o fingerprint'te aslında gömülü olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca pikseller arasında korelasyon var. Bunu da kullanmak istiyorduk. O yüzden yaptığımız şöyle bir şey oldu. Bütün bu çalışma diyeyim pipeline'ı tamamen ekarte eden onun yerine bir tane aslında convolution neural network yapabilir miyiz diye düşündük. Şöyle bir çalışma uyguladık. Bizim bu işte MRF şeylerinden haritalarından T1 ve T2'den klinik görüntülerle beraber radyologlar ve işte onların eğittikleri öğrenciler manuel olarak konturlarını çizdiler. Ne çizdiler? İşte nekrotik dokuyu, ölü dokuyu, onun dışında işte peritoneal white matter dediğimiz etrafındaki ve o anda onların
işte aktif tümör olduk diye düşündükleri alanları çizdiler. 3 tane alanı çizdiler. Ondan sonra bunu ve bizim direkt bu fingerprinting dediğimiz datayı network'e verdik. Ondan sonra ondan bir tane prediction yapmasını istedik. Şimdi burada iki tane örnek vereceğim. Bir tanesi işte daha da büyük, çok sorunlu aslında GBM bir tane hastası için. İşte burada T1 ve T2 haritalarını görüyoruz. İşte burada gadolinium sonrası post kontrast T1 veri imajı görüyoruz. Bu referans image şeyin dediğim gibi manuel olarak radyologların ve öğrencilerinin çizdiği ve Great Matter White Matter Segmentation'ı da yanlış hatırlamıyorsam bunu da galiba FSL'e yaptırmıştık. Yaptırdı. Great Matter White Matter Segmentation yaptırmıştık. Sağda ise bizim modelimizin bu mavi işte nekrotik alanı, ondan sonra aktif tümör alanını ve işte peritoneal white matter dediğimiz alanı nasıl bulduğunu ve ayrıca da sağlıklı doku segmentasyonu nasıl yaptığını görebiliyorsunuz burada bu GBM patient'ı hastası için. Başka bir tanesi daha low grade bir tane glioma için burada işte şurada olan bir tane glioma için. Burada da şekillerini görebiliyorsunuz gene. Burada tabii ki high grade bulmadı. Low grade buldu kendisi. Um, Böyle baktığımızda normal ve abnormal kıyaslamasında %93 sensitivity, 98 specificity elde ettik. Onun dışında işte high grade GBM mi, low grade mi bu konuda da %85 ve 70 bulduğumuz, elde ettiğimiz değerler oldu bu projede. İkinci çok kullanılan aslında alan radyomix, Esin Hoca'nın bahsettiği gibi bizim grupta bu konuda birkaç şey yapmaya başladı. Hem öncelikle işte solda ilk gösterdiğim çalışma 2D MRF ile öteki de işte 3D MRF ile yaptıkları. Ama bunlar açıkçası ben bu yani çalışmaları görüyorum baktığımda bu çalışmalarda böyle inanılmaz yani bir potansiyel var ama sonuçta biraz şey gibi radyomix açıkçası. Aa, Yani nasıl diyeyim? Biraz olta atmak gibi açıkçası. Çünkü bir sürü bulunabilecek unsur var. İşte texture var, histogram. Buraya baktığımızda neredeyse yüzlerce, binlerce şey bulunabiliyor. Bunların hangisi işte korelasyonu var ona bakılıyor. Ama bunlar şey çok da açıkçası böyle inanılmaz nasıl diyeyim yani hani geriye dönüşü olan, tekrarlanabilir olan şeyler değil bahsettiğim gibi. O yüzden bunlar daha çok ilk başlangıç aşamasında demek istiyorum ben bu teknolojiler için. Diğer bir tane bizim şu anda yaptığımız çalışma aslında büyük çapta MRF ve onun potansiyel uygulamaları konusunda. MRF bizim grupta çok fazla uygulanan bir teknoloji dediğim gibi. 2022'den itibaren de az önce gösterdiğim bu tekrarlanabilir MRF projesini kliniğe uygulamaya başladık. İşte burada özel bir protokol yazıldı. Ondan sonra o hastane tarafından kabul edildi. Ondan sonra bizim kendi sistemimiz içindeki buradaki radyoloji kısmındaki 5 tane farklı işte scanner'a MRF'i koyduk. Ondan sonra her türlü beyin protokolünde şu anda MRF var. 5 dakikalık bir protokol. Bir dakika içinde geri çatımı yapılıyor. Online hemen geri geliyor görüntüler. Ve bunu her türlü dediğim gibi protokole koyduk. İsterseniz baş ağrısı semptomlarıyla geldiğinizde ya da belki de işte tümör takibi yapılacak, terapi sonrası takip yapılacak. Herkese şu anda MRF çekiliyor. T1 bazı, T2 bazı görüntülerinde MRF dataları alıyoruz. Ortalama yaklaşık olarak şu anda ayda 200 kadar olması gerekiyor aldığımız data sayısının ama toplamda 5000'e kadar yaklaştı. 5000 kişinin şu anda elimizde MRF datası var. Ve bunların şu anda bizim amacımız bunlar şeye gidiyordu, PACS'e gidiyordu. Bizim erişimimiz yoktu ama şu anda yeni bir tane protokol yazıldı buna erişim için. O datayı şu anda geri alıyoruz ve ufaktan bunun analizine başladık. Biz ne yapabiliriz bu datayla diye aslında çok büyük çapta bir data olduğu için. Birkaç tane örnek vermek istiyorum bu data olarak. En başta dediğim gibi işte bu high quality T1 T2 haritaları scanner'a geliyor. Ondan sonra oradan PACS'e gönderiliyor. Bu sadece küçük bir kısmı için yaş dağılımını göstermeye çalıştık. Hani tabii ki yani ileri yaşlarda çok daha fazla hani hasta geliyor mantık olarak. Ama dikkat ederseniz aslında genç ya da işte çocuklarda çok bayağı bir datamız var baktığımızda. Yani hani benim de gördüğüm kendiliğinden hani gelip burada scan ettikleri ve MRF çektikleri bir yaşından bir sürü hasta burada da bir yaşından küçük bir sürü hasta da gördüm. Am, Burada yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi dediğim gibi bu işte popülasyon tabanlı haritalar ya da işte atlaslar geliştirebiliriz. Mesela burada sadece bütün bu az önce gösterdiğim hastalardan ortaya çıkan bunları işte çok hızlı bir şekilde biraz aslında çok da kaliteli değil ama bunları MNI Space'e register ettik. İşte MNI Space'inden de o değişik
bölgeleri alıyoruz. İşte white matter, thalamus, hippocampus, bunların hepsindeki T1, T2 değerlerinin direkt histogramlarını bu şekilde gösterebiliyoruz T1 ve T2 için. Bunları yaşlara göre de yapabiliriz tahminimizde. Bunu nasıl kullanabiliriz? Yeni başlattığımız bir tane proje. Bu aslında çok benim ilgimi çekiyor ve bununla ilgili yani yakında çok fazla birkaç şey yapmaya çalışacağız. İlki, doğrudan çok hızlı bir şekilde popülasyon kıyaslaması yapıyoruz. Eğer biz her yaş grubuna göre T1, T2 değerlerini her bölgeye göre bilirsek eğer, bunları yeni bir hasta geldiğinde kıyaslama imkanımız var. Mesela burada bu az önce gösterdiğim histogramlardan her bölgeye göre ortalama sağlıklı değerleri ortaya çıkarttık. T1 ve T2 için bunlar nedir diye. İşte ondan sonra kuartile'larını elde ettik böyle. Hani buradaki standard deviation da işte bu şekilde gibi. Ona göre kıyaslamak için. İki tane mesela farklı sağlıklı hastaya göre tekrardan kıyasladığımızda bir şey yok. Yani hani bütün bölgeler aslında T1, T2 değerli normal gibi görünüyor. İki tane farklı işte tümör olan hasta için kıyaslarsak, üstte daha glioma, daha küçük bir tane tümör olan hasta için kıyasladığımızda bazı bölgelerde, mesela işte pü tümörün orada değerler biraz şaşmaya başlamış yani. Ya da hipokampusun orada birkaç tane şey var. Bu belki de radyoloğu ya da işte orada yapan görüntüyü alan belki teknisyene şurayı biraz daha dikkat edelim. Bir bakalım, belki oraya daha yüksek düzeyde bir tane görüntü alalım manasına geliyor olabilir en basitinden. Alt tarafta ise bir tane GBM hastasını gösteriyorum. Hastasından örnek. Burada çok daha büyük bir tümör var. O yüzden gördüğünüz gibi çok daha fazla aslında bölgede kırmızıya dönmeye başlıyor. Bu çok daha fazla aslında bölgede problem olabileceğini gösteriyor. İlk yaptığımız şeylerden bir tanesi, şu anda bu uygulamada değil ama sadece bunun hani çalışılabilirliğini göstermek için yaptığımız şeylerden bir tanesi. Bu bahsettiğim gibi gelen T1, T2 haritalarıyla beraber aynı zamanda sentetik görüntülerini MR'a geri göndermeyi ve aynı zamanda da bu raporu bir şekilde direkt DICOM formatında. Bu rapor DICOM formatında tekrardan hemen hızlı bir şekilde geri geliyor. Bu radyoloğun PACS'te hemen anında görebileceği ya da teknisyenin görebileceği rapor olarak aslında ellerinde olan bir şey. Ama bunu yani aslında açık uçlu bir şey gibi düşünmek gerekiyor. Elimizde böyle büyük bir data varsa ve biz bununla bazı farklı modeller geliştirebilirsek, bu modeller farklı şekilleri, farklı şeyleri bulabilirse ya da işte ne bileyim raporlayabilirse çok hızlı bir şekilde, buraya çok daha farklı bir rapor gelebilir. Buraya direkt şu bölgede %42 ihtimalle şöyle bir tümör var ya da işte şöyle bir değişim var. O yüzden hemen şöyle bir scan yapalım, QSM çekelim buraya ya da işte başka bir şey yapalım şeklinde de raporlama aslında çok hızlı bir şekilde gelebilir. Bu hem MR'ın nasıl çalıştığını değiştirebilir. Onun dışında yani hastaya gerekli bilgileri çok daha hızlı bir şekilde o elde edilebilir. Ya da işte tekrardan hastanın geri gelmesini, yeni bir tane görüntü almayı engelleyebilir. Ya da diyelim ki motion detection yapan bir tane model geliştirdik. Bunu çok hızlı bir şekilde bize gösterebilir. Ondan sonra o görüntülerden, motion olan görüntülerden bir tanesi tekrar çekilebilir. Çok farklı bir şekilde düşünebilirsiniz. Bu sadece aslında şey gösteriyor. Burada bir altyapı var. Yani bu altyapı ne kadar çalışabilir, ne tür bir model kullanılabilir, ama sonuçta bu altyapı her şeye elverişli. Size hazırladığım şeyler bugünlük bu kadar. Burada bırakayım. Bu çalışmaların çoğunluğu dediğim gibi benim tarafından ya da bizim gruptaki diğer öğrenciler tarafından yapılan çalışmalar. Ve Siemens'in de çok fazla katkısı oldu tabii ki projelerde. Özellikle bize bazı şeyleri açmakta, işte bu yani scanner'a geri dönüşüm sağlamakta, bu görüntüleri geri getirmekte, bir sürü farklı şekilde bize kullandılar, açtılar, bazı şeyleri verdiler. Onların çok fazla katkısı oldu tabii projelerde. Onlara teşekkür etmek istiyorum.